sürücü ve lastik değişimi ile yakıt dolumu hariç hiç durmadan, hiç kontak kapatmadan sadece pit stop yaparak 201 saat 39 dakika 43 saniyede 50.000 kilometre yol kat ederek ...1980'li yılların Baby Benz'i, şimdinin ihtiyar delikanlısı. Orta sınıftaki ilk kompakt Mercedes fikri 1974 yılında doğdu. Teknik parametreler belirlenip hazırlandı ve 1976 yılında W201'in tasarımı başladı. 1978'e gelindiğinde tasarım modelleri geliştirilmiş ve 1979'da otomobilin ana formu belirlenmişti. 1980 yılı başında prototipleri test edilmeye başladı. Sonraki 2 yılda araştırma, geliştirme ve üretim hazırlık süreci Mercedes'in modeller arası bütünsellik ilkesine uygun olarak tamamlanarak Ocak 1982'de üretime geçilip 9 Aralık 1982 tarihinde W201 satışa sunuldu. 8 yıllık bu süreçte Daimler W201 için 2.3 milyar Alman mark harcadı ve W201 serisi motor hacimlerine bakılmaksızın Mercedes-Benz 190 olarak pazarlandı. Dünya geneli ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri pazarındaki en büyük rakibi BMW 3 serisiydi. 11 yıl boyunca Almanya'nın Bremen ve Sintelfingen eyaletlerinde üretildi. Ayrıca lojistik ağının genişletilmesi için Polonya ve Tayland'da montajları yapıldı. 17 Mayıs 1993 tarihine kadar toplamda 1.879.629 adet üretildi. Üretimde kalış süresi ve toplam üretim adedi bakımından Mercedes'in en başarılı modellerinden birisi oldu. Çünkü sahibine tasarım, prestij, konfor, kalite, güvenlik ve gücü aynı anda verebiliyordu. Arka viraj denge çubukları ve 5 noktalı bağımsız süspansiyonu tıpkı büyük Mercedes'lerde olduğu gibi Baby Benz'de de uçan halı hissiyatını sağlayabiliyordu. W201 ilk satışa çıktığında 35.000 marklık Almanya fiyatı ile çelişkili bir biçimde kendisinden üst sınıfta yer alan W123'ten daha pahalıya satılması hayal kırıklığı yaratmış olsa da model yelpazesinin artırılıp fiyatlarının dengelenmesi ve tasarım serisinin devamı olan W124'ün de satışa çıkması ile birlikte özellikle gençler tarafından çok benimsendi. Dizellerinin ve spor versiyonlarının piyasaya sürülmesi W201'i daha da popüler hale getirdi ve Almanya'da bile 2-3 aylık bekleme süreleri oluşmaya başladı. 190E modellerindeki E harfi motorunun benzinli ve enjeksiyonlu olduğunu, 190D'deki D harfi motorlarının dizel olduğunu, sadece 190 yazanlar ise o modelde kullanılan motorun benzinli ve karbüratörlü olduğunu ifade eder. İlk modelleri 4 ileri manuel şanzımanlı olsa da W201'lerin manuel şanzımanlılarının çoğunluğu 5 ileri viteslidir. Ayrıca modelde 4G Tronic adı verilen 4 ileri vitesli tam otomatik şanzıman da kullanılmıştır. W201 bağımsız çok noktalı arka aksın kullanıldığı ilk Mercedes modelidir. Teker başına 5 bağımsız bağlantı W201'in konforunu rakiplerinin çok üzerine çıkartmıştır. Ayrıca nispeten daha kısa ve daha sivrilen arka tasarımı ile Mercedes'in önceki geleneği radikal bir biçimde bozulmuştur. Özel serilerini saymazsak W201 yıllar içerisinde 51 farklı dış renk ve 10 farklı döşeme seçeneği sunmuştur. Sürücü ayak bölümü yeteri kadar geniş olmadığı için tipik Mercedes ayak freni yerine orta konsolda normal bir el freni kolu kullanılmıştır. 1984 sonbaharından sonra üretilen modelleri özel bir kaldırma mekanizması ile donatılmış ve böylece ön camın %86'sına kadar daha geniş bir alanı silebilen tek kollu Mercedes'e özgü silecek kullanılmaya başlamıştır. Bu sistem daha sonra W124'te, W202'de ve sonrasında da kullanılmaya devam etmiştir. Günümüz süper spor otomobili Koenigsegg modellerinde de kullanılmaya devam etmektedir. 1983 yılında 71 beygirlik dizel motorlu W201'lere ek olarak ilk tanıtımda kullanılan 8 subaplı M102 kodlu motor geliştirilerek subap sayısı 8'den 16'ya, silindir hacmi 2 litreden 2.3 litreye çıkartılarak güç 90 beygirden 185 beygire çıkartıldı. Bu motor birçok profesyonel ekibin elinden geçip çeşitli modifikasyonlar yapılsa da bunların en fazla iz bırakanı Cosworth'un yaptığı modifikasyon oldu.
Cosworth görsel, mekanik ve teknik değişikliklerinin yanında bu motoru 234 beygir yaparak serinin efsanesi haline getirdi. W201'in 4 silindirli benzinli motorlarında 1.8 ila 2.5 litre arasında 20 farklı motor alternatifi kullanıldı. 190E 2.3-16 modeli piyasaya sürülmeden önce Ağustos 1983'te İtalya'nın Nardo pistinde sürücü ve lastik değişimiyle yakıt dolumu hariç hiç durmadan, hiç kontak kapatmadan sadece pit stop yaparak 201 saat 39 dakika 43 saniyede 50.000 kilometre yol kat ederek günümüzde bile kırılması oldukça zor olan bir rekora imza atmıştır. W201 bu rekoru ortalama saatte 248 kilometre hızla giderek ve ortalama 100 kilometrede 22 litre yakıt tüketerek yapmıştır. Diğer testleri bir tarafa bırakacak olsak bile sadece bu test Mercedes'i ve W201'i gayet net özetlemekte. DTM yarışları için Cosworth firmasının silindir kapağını yaptığı 16 subaplı 2.5 litrelik motorlu modelinin 370 beygir güç üreten versiyonunda 1080 ila 1340 kilogram arası normal ağırlıklar 980 kilograma düşürülerek o otomobilin 0-100 hızlanması 4,5 saniyeye kadar düşürülmüştür. Bu otomobilin de dahil olduğu W201'ler DTM yani Almanya binek otomobil yarışlarının 24'üne katılıp 16'sında birinci olmuşlardır. W201 Mercedeslerin Bremen ve Sintelfingen fabrikalarında yaklaşık 1.9 milyon adet üretildiklerini söylemiştik. Üretilen bu araçların %53'ü Almanya'da satılmıştır ve W201'lerin yaklaşık 1/3'ü dizel motora sahiptir. Mercedes Blue efekti dizel serisine W201 ile başladı ve W201'lerde kullanılan dizel motorlar döneminin diğer dizel motorlarına nazaran daha sessiz olmaları ile ön plana çıkmıştır. ABS fren sistemi ve hava yastığının yanında kaporta yapısının araç içerisindekileri maksimum seviyede koruyacak şekilde tasarlanıp üretilmesi W201'in döneminin güvenlik seviyesinin üzerine çıkarttı. Mercedes odak noktasına koyduğu can güvenliğini sağlamak için W201'leri çeşitli çarpışma testlerine tabi tuttu. Mercedes'in sunduğu opsiyon listesi kalabalık olsa da W201'lerde elektrikli cam ve elektrikli aynalar, ABS, klima, ASD, ASR, sunroof bulmak zor değil. Hatta elektrikli hafızalı masaj yapabilen koltuklar W201'lerin konforunu üst seviyeye çıkartmıştır. Kilitli diferansiyel, multiniş süspansiyon ve çok başarılı yalıtım W201'ler ile rakipleri arasındaki farkı iyice arttırmıştır. 1988 yılında Kuzey Koreli Sungri motor firması W201'leri yasa dışı olarak ve Mercedes'in onayını almadan kopyalayıp üretmişlerdir. Fakat bu imitasyonlar Mercedes'in kalitesinden yoksun olduğu için Kuzey Kore'de bile ilgi görmemiştir. 1988 yılında geçirdiği ilk makyajda Paco ya da Sacco paneli olarak bilinen yan paneller ve tamponlar değiştirilmiş, 1990 yılındaki ikinci makyajda ise katalitik konvektör ile kaybedilen 4 beygir güç geri kazanılmış ve ABS fren sistemi standart hale getirilmiştir. W201'lerde 190E 2.3 Azzurro, 1.8 Rosso, 2.0 Evo 1 ve Evo 2, 2.5-16 Evolution 1 ve 2, 1.8, 2.3 ve 3.2 AMG, Berlin 2000, DTM 92, 1.8 ve 3.2 Primera, Limited Edition 1.8 ve 2.0, 190D, 2.5 Verde gibi özel seriler bulunmaktadır. Ayrıca 1990 yılında W201'in tamamen elektrikli olan versiyonu 190 Elektro Hanover fuarında sergilenmiştir. 44 beygir gücündeki Elektro 190 sodyum kükürt pilleriyle 110 km menzil sunabiliyordu ki bu menzil günümüz için yetersiz gibi görünse de aslında o dönemin teknolojisinin üzerindeydi. 100.000 km test edilen elektrikli W201 satışa sunulmamış prototip olarak kalmıştır. W201'ler tasarım olarak W124 ve W140 Mercedes modelleri için ilham kaynağı olmuştur. Mercedes modellerinde halka mal edebilmek için genellikle taksi kullanımına teşvik ederdi. Bundan dolayı W101 fabrika çıkışı taksi olarak üretilen bir otomobildir. 2013 yılı verilerine göre Almanya'da trafiğe tescilli yaklaşık 100.000 adet W201 bulunuyor. Ve yine bu verilere göre W201, B3 ve B4 kasa Audi 80, Mercedes W124 ve Volkswagen Golf'ten sonra en popüler genç nostalji otomobili.
190 serisi 1993 yılından sonra Mercedes C serisine dönüşmüş olsa da W201'lerin genel hat ve oranları 2006 yılına kadar, yani W203 serisine kadar kullanılmıştır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.